Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saray sarması hazırlayacağız. Yapması çok kolay, görüntüsü ise gerçekten muhteşem olan bir tatlı tarifi ve eğer hafif tatlı seviyorsanız, sütlü tatlı seviyorsanız da denemenizi tavsiye ettiğim tatlılardan bir tanesi. Özellikle misafirlerinize ya da özel günlerinizde de hazırlayabileceğiniz bir tatlı, yumuşacık, şahane bir lezzet kesinlikle. Tatlımızı dökeceğimiz tepsinin tabanını ilk olarak tereyağı ile yağlıyorum. Sonrasında üzerine hindistan cevizi dökeceğim. Bu hindistan cevizlerinin kaymaması için bu aşamada tereyağı kullanıyorum. Ben tepsimi ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Şimdi bir su bardağı hindistan cevizini tepsimize döküyoruz. Hindistan cevizinin her yere yayılması için şöyle tepsimizi sallayarak eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Şimdi tatlımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Tencereye 1 litre sütü alıyorum. 1 su bardağı un, onu da içine ekliyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri de ekliyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kakaoyu da tencereye ekledim ve bütün malzemelerim homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Malzemelerim tamamen karıştıktan sonra ocağın altını açıyorum ve kaynayana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kaynadıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Son olarak 1 paket şekerli vanilini de ekledim içerisine. İyice karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra tatlımı ocaktan alacağım. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz hindistan cevizli tepsiye hazırladığımız tatlıyı ince bir şekilde yayarak döküyoruz. Tatlıyı şöyle bir spatula yardımıyla kenarlarını düzlüyoruz. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasını istediğimiz için çok fazla bastırmadan hafif dokunuşlarla yaydırıyoruz tatlımızı tepsiye. Tatlımızı güzelce düzelttikten sonra buzdolabına kaldıracağız ve en az 2 saat buzdolabında dinlendireceğiz bu şekilde. Şimdi yarım paket krema ve üzerine 1 paket krem şanti ekliyorum ve çırpıyorum.
Daha böyle kaymaksı bir tat olsun istediğim için ben krem şantinin yarısına krema ekledim. Geri kalanına da süt ekleyerek hazırlayacağım. Siz tamamen süt ile hazırlayabilirsiniz. Fakat krema ile hazırladığınız zaman gerçekten inanılmaz bir kaymak lezzeti alıyorsunuz içinden. Bence çok daha lezzetli oluyor. Sizin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yarım çay bardağı da süt ekliyorum. Yaklaşık 50 milim kadar ve tekrar krem şantimi kıvam alıncaya kadar çırpıp hazırlıyorum. Krem şantim de artık hazır. Dolaptan çıkardığım tatlımın üzerine krem şantiyi ince bir tabaka halinde süreceğim ve her yerine eşit gelene kadar güzelce yayacağız. Spatula yardımıyla krem şantimizi tatlının üzerine güzelce yaydırıyoruz. Şimdi artık tatlımızı dilimleme aşamasına geçebiliriz. İlk olarak ortadan ikiye ayırıyorum ben tatlımı. Güzelce kesiyorum. Her kesmeden sonra bıçağınızı temizleyin. Bu şekilde kestiğiniz dilimler çok daha temiz bir hal alacaktır. Şimdi tepsimi çevirdim ve ben burayı da yaklaşık 5 dilime ayıracağım. Bayağı büyük dilimler oluyor aslında. Her bir dilim bir porsiyonu karşılayacak şekilde oldu benim tatlımda. Siz isterseniz bu dilimleri kendinize göre daha küçük şekilde ayarlayabilirsiniz. Dilimleme işlemini bitirdikten sonra şöyle bir bıçak yardımıyla ucundan kaldırıyorum tatlımı ve dikkatlice sarıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay sarılıyor. Herhangi bir kırılma, parçalanma olmuyor kesinlikle tatlıyı sararken. Sadece kaldırırken biraz büyük dilimler olduğu için spatula ile kaldırmak daha kolay olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay sarılıyor. Tepside kalan Hindistan cevizlerini de tatlıyı sarıp bitirdikten sonra üzerine tekrar tatlınızı dökebilirsiniz. Yazık onlar da ziyan olmasın. Bu şekilde tatlımızın tamamını saracağız. İsterseniz bir gece buzdolabında dinlendirebilirsiniz ya da anında servis edebilirsiniz. Misafirlerinize ya da kendinize yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma da henüz abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Yayınladığım birbirinden güzel tariflerden haberdar olmak için zili açarsanız da anında bildirimleri alır ve tariflerden haberdar olabilirsiniz. Ben bu arada tatlımı sarmaya devam ediyorum. Size birazdan dokusunu da göstereceğim. Tatlımızın nasıl olduğunu şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi çok şık bir tatlı oluyor kesinlikle. Ve yemesi de çok keyifli. Bakın hiç kırılma, çatlama, bölünme gibi bir sorunla karşılaşmadan kolayca sardık. Verdiğim ölçüler tam ölçü. Buna emin olarak deneyebilirsiniz. Şimdi size o yumuşak kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın çatalla ne kadar kolay şekilde alınıyor. Gerçekten yemesi çok keyifli. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Çıkan ekrandan yeni videolarımı izleyebilirsiniz ve resme tıklayarak abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.